Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Harikasınız. Ülkemizin IQ'su açıklanmış. Hanımefendi de artı galiba. Evet. Kaynana fobisi olarak. Ben kocamı yönetiyorum. Aynen. İşte ben gece 2'de arıyorum. Hiç haberi olmayan var mı neyin içinde olduğundan? En çok siz eğleneceksiniz. Bir bilgi yarışması yapıyoruz. Bilmeyenler için hemen anlatayım. Bilgi yarışması yapıyoruz ama bilgiyle çok alakası olmuyor genelde. Mavralı sorularla ilerliyoruz. Çeşitli kurallarımız var. Bunlardan bir tanesi ben kartlara cevabınızı yazabilirsiniz dediğimde yazmaya başlıyorsunuz. Kaldırabilirsiniz dediğimde kaldırıyorsunuz. Artistlik yapıp gaza gelip önden kartı kaldıran olursa geri kalan herkese 10 puan veriyoruz. Bütün program boyunca bu grup isimlerini öğreniyor olacağız hep beraber. Bütün grup isimleriyle dalga geçmek serbest, hatta şart. Çünkü ben yani hele bir tane grup ismi biliyorum bugünden, onu zaten canını alacağım onun. Yani ben içeride öğrendim, hep beraber onu alırız diye tahmin ediyorum. Şuradan başlayayım. Merhaba, hoş geldiniz. Grubunuzun adı ne? Hoş bulduk. Grubumuzun adı Teletabiler. Çok iyi. Yaş grubunuzu tahmin edebiliyoruz hemen. Teletabiler nerede yasaklanmıştı, onu hatırlıyor musunuz? Muhtemelen Türkiye'dedir ama. No, İngiltere'de. İngiltere'de mi? Evet, mesela quiz sorusu olsa sıçmıştınız. Ne iş yapıyorsunuz? Yeni medya alanında işler yapıyoruz. Aynen, çok iyi. Sanki tanımıyormuş gibi. Siz efendim? Ben de. Arkadaşıma katılıyorum mu? Evet, ben de dijital pazarlama yapıyorum. Harika. Siz efendim? Aynen, devam ediyoruz. Aynen. Teletabiler olduğumuz için aynı şekilde. Aynen, hepiniz aynı şeyi yapıyorsunuz. Ebru ben de. Ben de dijital iletişim yapıyorum. Ben de evet diyorum. Meşazınızı Yarışmacı aldım. artı bir, evet. Aynen. Hoş gel. Artı bir mi? Burada bile reklam yapamazsınız diye ben onu söyleyeyim mi? Alkışlayalım bir teletabileri. Buraya alalım hemen mikrofonu. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İsmim Edip. Evet efendim. Siz doktorsunuz. Evet. Samandıra'dan geliyorsunuz. Sancaktepe. Jinekologsunuz siz. Evet, Suni sancı. Yine siz var mıydınız o Evet. grupta? Siz var mıydınız? Bir kişi eksik o zaman. Evet. Bazı komplikasyonlar gelişti. Bakın ben hemen anlatayım. İlk programda bizlerleydi arkadaşlar. Ve sizin başta ikna etmeye çalıştığınız ekip içinde biri olduğunu söylediğinizi hatırlıyorum. Ve sonrasında bunu konuşmadık. O arkadaşı ikna edemediniz. Bunu soracağınızı tahmin ediyordum ama Evet. öyle bir durum olmadı. Olmadı. Başka bir şeyden dolayı şu an 3 kişiyiz. Anladım. Evet. Yani yalnızsınız, bekarsınız. O geldiğinizde bir J'ye yürümeye çalışmıştınız. Evet Bugün ya. bakalım bugün kime hedef olarak alacaksınız. Bakalım. Tekrar hoş geldiniz. Suni Sancı'yı da alkışlayalım. Hemen mikrofonu yanınızdaki masaya verirseniz. Merhaba. Merhaba. Sizin grubunuzun adı ne? Quizzy. Sessiz harfi çiftledik, marka olduk. Helal olsun. Ne iş yapıyorsunuz? Eski medya, bildiğimiz düz medya. Ha, doğru ama eski medya şirketinde İK yapıyorum. Yayın. Kolay gelsin. Siz? Ben mali müşavirim. Harika. Manitasınız diye tahmin Biz ediyorum. evliyiz. Aa, harika. Manitasınız yani. Evli Manitayız. olunca manitalık bitiyor. Yo, hayır, hayır. Evlilik manitacılığı Asla. öldürür mü? Yok yok. Biz evlenince aşkımız büyüdü daha. Harika. Çok iyi. Ne kadardır evlisiniz? İşte o 1,5 yıldır. Ondan. Çok Quizzy'yi de alkışlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin grubun adı ne? Ne yiyeceğiz? Hayırdır inşallah. Aç mı geldiniz? Biz sabahtan akşama kadar birbirimize sürekli hep ne yiyeceğiz diye mesaj atıp duruyoruz. Ya ne Evet. tatlısınız ya. Hep mi aç? Seviyor musunuz yemek yemeyi? Yani normal yiyoruz ama sürekli hep ne yiyeceğimizi hep soruyoruz. Ha tabii ben Antepliyim. O yüzden aslında sabah kalkıyorum, sabah ne Güneşe yiyeceğimi... bakıyorsunuz, güneşiniz doğmuş. Tabii. Ondan sonra öğlen ne yiyeceğimi düşünüyorum. Sonra akşam ne yiyeceğim. Sonra ertesi günün ne yiyeceğiz diye soruyorum bir gün önce. Harika. Ne iş yapıyorsun? Ben özel bir şirkette yöneticiyim. Özel bir şirkette yöneticisin. Evet. Daha da anlaşılmaz bir şey yok zaten. Ben çocukken serbest meslek vardı. Şimdi de özel şirkette Aynen. yöneticiyim var. Satış müdürüyüm aslında. Satış müdürüsünüz. Siz efendim? Yağmur bende. Ben de bir yazılım şirketinde çalışıyorum. Harika. Ne yiyeceğizi de bir alkışlayalım. Hemen yana geçelim. Merhaba. Sizin grubunuzun adı? Biz onların sorusuna cevap gibi atıştırmalık tabağı.
Siz ne yapıyorsunuz ya? Ne? Öbürü ne acaba? Yanda da 2 bira var. Siz arkadaş değilsiniz ama değil mi? Biz burada Bağımsız gelişti her şey. Siz ne yapıyorsunuz? Ben bir bankada dijital ürün yönetiminde çalışıyorum. Aslı ismim. Harika Aslan. Hoş geldiniz. Siz beyefendi? Danışmanlık yapıyorum daha genel bir cevap vererek. Yarı yönetim danışmanlığı, yarı daha işte yapay zeka Olur. üzerine Benim diyeyim yani. sakıncası yok. Yani böyle sanki... Uygunsa da. Uygun. Benim için uygun. Atıştırmalık tabağını da alkışlayalım. Gördüğünüz gibi isimler yaratıcı devam edin. Hemen ilk soruyla başlayayım. 90 kişiyiz anasını satayım. Sabaha kadar grup ismi dinleyeceğiz zaten. Bu arada size hepinizin çok şaşıracağı bir haber vererek başlamak istiyorum. Efendim ülkemizin IQ'su açıklanmış. Evet 89.4. IQ puanlarından anlayan var mı aramızda? Kaç üzerinden diye sorduysanız hiçbir fikriniz yok. Bu 89'un sebeplerinden biri olma ihtimaliniz çok yüksek. Hep sonuç odaklısınız abi, konu o değil. Pardon. İlk sorumuz şöyle. İngiliz kraliyet ailesinin hangi oyunu birbiriyle oynaması yasaktır? A. Saklambaç. B. Monopoly. C. Okey. D. Bridge. Buyurun yazabilirsiniz. Oldukça kolay bir soruyla başladık. Eminim aranızda kraliyet ailesi üyesi var. Buyurun kartları kaldırabiliriz. O kadar vakit kaybedeceğimiz bir soru değil bu. Bakayım. D demiş. D var. Monopoly var. B var. Orası ne demiş? A demiş. D var. B var. D var. D var. Oo, hanımlar beyler. Doğru cevap Monopoly. B. Harika. Sadece 5 grup bildi. Nasıl sıçacağımızı anlamışsınızdır diye umuyorum. Şimdi oradaki mikrofonu şöyle alabilir miyiz? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz 2 bira. 2 bira bizde. Hayırdır? Zincirleme öyle denk gelmiş vallahi. Evet. Olmanın verdiği... Aynen. Son dakika geldik, sipariş de veremedik. Ve 2 Onu bira dile istiyorsunuz. Onu dile Gören getirir belki. Aynen. Grup adı değil aslında. Garsonlara mesajmış. gibi. Ne iş yapıyorsunuz? Ben de yurt dışı satış pazarlama sorumlusuyum. Çevre Harika. mühendisiyim. Özel bir şirkette çalışıyorum. Harika ve fade out. Çok teşekkürler. Siz beyefendi? Ben de yöneticiyim. Diğer Ben de yöneticiyim. arkadaşlarım, O yöneticiyse- özel bir şirkette. O olur da ben olamaz mıyım deyip. Aynı mı? Peki yok. Sizinki ne? Kim ya? Hemen arkanıza verin. Alkışlayalım 2 birayı da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Hakan Bonomo merhabalar. Hakan Bonomo. Nasılsınız İyiyim, Hakan siz Bey? nasılsınız? Çok teşekkürler. Hakan Bonomo'yu tanıyor musunuz? Daha sofistike bir tanımı var onun kimliğinin. Hakan Bonomo senarist. Son dönem izlediğiniz ve beğendiğiniz, muhtemelen çarpıldığınız bir ton işin senaristi olur kendisi. Sadece burada olduğu için bir alkışlayalım onu. Teşekkür ederim. Efendim grubumuzun adı A3B2. Çok yaratıcı değil. A3B2 çok yaratıcı değil. Şöyle komşuyuz çünkü biz. A3B2. Açık Aa, adreslerimiz. siz şey bayağı evet. Berbat. Adama havalı senarist menaristten bok gibi isimle geldi ya. Aynen. Daha kötüleri vardı İbo. Gerçekten çok kötüleri vardı. Hala var. Var. İnan bana sen yani Var. çok Biz sana güzel çok yırttın. teşekkür ederiz. Bir Ben- önceki Nar Tarikatı'nın devamı gibi düşün bizi. Sana Evet, çok teşekkür tabii, ederiz. tabii. Nar tarikatı. Aynen yine Bir de- bekleriz. Bir de oğlumuzun dizinin olmadığını anladık sayende. Diz kapağının olmadığını fark ettik. Hocam Ve çok bunları mutlu olduk. öğrenin ama. Bakın. Öğrenmemiz gerekiyor. Aynen. Çok mutluyuz. Bakın yeni bebeği olan var mı? Yok. İhtiyacınız yok o zaman bu bilgiye. Hakan bir tek senin yerin. Ama doğru. Yok. Hoş geldiniz. Siz efendim ne yapıyordunuz? Sinema organizasyon işi Aynen. yapıyorum ben. Şu an bebek bakıyorum. Aynen evet. Çok tatlısınız. Siz efendim nasılsınız? Çok mersi, iyiyim. Ben Sizde de ne var ne kurumsal yok? bir şirkette. Aynen. Siz beyefendi Bizim de NFT üzerine bir şirketimiz. NFT üzerine şirketiniz var. Bayağı dijital dolandırıcı mısınız? acaba? Aynen. NFT üzerine şirket ne, patlamadı mı o NFT'ler? Vallahi patlamamaya çalışıyoruz. Alkışlıyoruz. A3 Siz kimsiniz efendim? Hoş bulduk öncelikle. Hoş Hande geldin. ben. Biz de böyle bir gemi inşaat şirketinden arkadaşça bir Yapma ya. gece geçirelim dedik böyle. Çok iyi dediniz. Evet, biraz heyecanlılardı. İkna edene kadar canım çıktı ama böyle. Harika, çok iyi Evet. yaptınız. Grubunuzun adı ne? Grubumuz Yüksek Voltaj.
Neden? Çünkü çok gerilim hattı yüksek insanlarız. Öyle mi? Bu Gergin şarkı- misinizdir? Evet, çok gerginiz. Şaka yapıyorsunuz ya. Herkes çok gergin ama... Hepiniz manita mısınız peki? Yok hiç. Hiçbiriniz mi manita değilsiniz? Bilmiyorum. Niyeti olan var. Bilmiyorum dendiğine göre bu ikilide bir numara var. Yeni mi flört ediyorsunuz? Sizin niyetiniz var, kız kafasını saklıyor. Sizin niyetiniz yok, kızın var. Kız elini böyle yapıyor, bok yeme bir şey de. Evet de geç anasını satayım. Sana girecek her türlü bak. Arkadaş kalsanız da senin ağzına sıçacak o. İsminiz neydi? Serhat Bey. Siz ne yapıyorsunuz? Siz de yüksek elektrikli bir beys. Evet, biz de gemi inşaat şirketinde çalışıyorum. Designer'ım ben de. Designersın. Gemi mi dizayn ediyorsun? Aynen, evet. Evet. Römorkör dizayn ediyorsunuz. Ben görünce hepsine gemi dediğim için onu ben ayırt edemedim. Çok özür dilerim. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Ben de finans departmanındayım. Onlar dizayn ediyor, siz parayı hesap ediyorsunuz. Peki ne o? Üretiyorsun. Aynen. Olmaz. Sen mi istiyorsun, o mu istiyor da şimdi çaktırmıyor? Yani. Bok gibi bir hikaye var o. Mutlaka döneceğim buraya, bunu konuşacağız. Çok özür dilerim beyefendi, sizi tanıyayım. Merhaba, ben de Emre. Gülmekten. Yok oğlum. Serhat'la aynı departmandayım. Serhat'la aynı departmanda. Design departmandayım ben de, designer'ım. Harika. Çok havalı bir işiniz var. Çok tebrik ediyorum. Yüksek voltajı da bir alkışlayalım. Hemen ikinci soruyla devam edelim. İkinci soru çok zor. Lütfen dikkatli dinleyin. Hangisiyle iplik üretebilirsiniz? A. Tavuk tüyü. B. Süt. C. Ananas. D. Hepsi. Yazabilirsiniz, buyurun. Tartışmalar başladı mı? Çünkü genelde şu olur. Benim dediğim doğru falan. Kartları kaldırabiliriz, buyursunlar. D diyor, A diyor, C diyor, C diyor, D. Orada ne var? C var. C'ler, C, D, C. Hanımlar, beyler doğru cevap D. Hepsi. C diyenler, ananas diyenler, çoğunluk C dedi. A diyenler de oldu. Tavuk tüyü. Süt diyen olmadı hiç. Galiba sizi yanıltan o oldu. Sizi tanıyalım. Merhaba. Biz havacılık sektöründe çalışıyoruz. Önce işten girdim. Hanımefendi sizinki de harika. Biz de havacıyız. Denizci var, havacı var. Vallahi memleketin bütün meslekleri Yok sanmayın bak. Grubun adı ne? Keep it happy. Ya bir anlamı yok aslında. Hı. Evet. Ya Biri mi söyledi? Bizim için özel bir anlamı yok yani. Ha, sizin öyle. için özel bir anlam. Havacılık sektöründe ne yapıyorsunuz? Kuş avlıyoruz falan mı diyeceksiniz? Yani... Uçak vuruyoruz diyormuşum ben de. Çok özür dilerim. Ben de ne için özür dilediğinizi bile anlamadım. Ya işte kötü espri yaptığım için Asla, özür dilerim. şu an asla Tamam. kötü bir espri yok. Oradaki hanımefendinin durumundan daha kötü hiçbir şey yok şu an. Doğru. Bence kötü espri yapıp konuyu dağıtalım. Tamam. Ben data analist olarak çalışıyorum. Adımı söylemeyi unuttum. Merve adım da. Merve Hanım, çok memnun olduk. Beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Ben de bir İspanyol firmada software engineer olarak çalışıyorum. İspanyol firmada. Evet. Neden İspanyol? Yani İspanyol olması önemli olduğu için söylediniz diye düşünüyorum. Havacılıkla ilgili bir şey. Evet. Keep it happy'yi de bir alkışlayalım. Hemen yanınıza verir misiniz mikrofonu? Merhaba, sizi tanıyalım hemen. Bilal ben. Bilal Bey, siz ne yapıyorsunuz? İnşaatçıyım. Harika. Grubun adı ne? Red Plus. Neden? Benim soyadım Kırmızı. Hanımefendi de artı galiba. Evet. Gördünüz mü yaratıcılığı? Harika bir seçim. Teşekkürler. Rica ederim. Onun için mi? Sizin için. Seçiyorum. Eyvah. Beyefendi size Allah kolaylık versin öncelikle. Allah razı olsun. Siz ne iş yapıyorsunuz Ben de hanımefendi? insan kaynakları alanında çalışıyorum. Siz de insan kaynakları. Hoş geldiniz. Red Plus'ı da hemen alkışlayalım. Hemen yandaki gruba verelim lütfen. Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar beyefendi. Grubunuzun ismi Medico Legal. Evet, Medico Legal. Aynen. Üçümüzün ortak kümesi gibi. Peki biriniz legal, biriniz medi. Şöyle. Kokim. Şöyle ben stajyer avukatım. Legali ben karşılıyorum. Evet efendim. Ablamla
Ablanız var. Siz ablasısınız. Aa. Ablamın arkadaşı Aslı Hanım Ve siz da- çok hoşlanmıyorsunuz Aslı Hanım'dan. Ya, öyle Bayılıyorsunuz Aslı Hanım. öyle bir şey yok da. Evet. Onlar da kadın doğum doktoru, o yüzden onlar Aa, da ikiniz de kadın doğum doktoru. Nerede? Sancaktepe'de. Bu arada Arkadaşsınız. Bu arada Allah kahretsin. İbrahim Bey, o masanın dördüncüsünün o bilet benim oldu. Evet. Onun hikayesini ablam bir anlatsın isterseniz. İstiyoruz. Çünkü zaten seri katil gibi bir enerjiniz var. İstemiyorum desem ben gece uyuyamam. Yo şaka yapıyorum. Hiç öyle bir enerjiniz var. Ay tatlılığa bak. Merhaba, Evet, Burçak bende. Burçak Hanım. 4. bileti ben aldım. O yüzden onlar 3 kişi bu gece. Evet. Hani açıklamadılar ya, ben şimdi buradan laf atmak gibi olmasın. Ha siz evet, niye öyle bir şey oldu? Bunun da götü attı, gördün mü? Hiçbir sıkıntı yok. O bilet bende, o yüzden. Aynen, hoş geldiniz. İyi ki Başarılar. sizde. Daha çok Teşekkür kimseye ederim. yakışmazdı o bilet. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkür Ablanız ederim. değil mi? Evet, ablam. Ailece tedirgin ediyorsunuz bizi. Yok. Ayaklarınıza sağlık. Medigo Vege'yi alkışlıyoruz. Efendim, fobi sorusuyla devam ediyorum. Büyük patlanan sorular bunlar. Genelde bilinemiyor. Umarım siz bilirsiniz. Kaynana fobisi olarak literatüre geçen korku hangisidir? A. Penterafobia. B. Metrofobia. C. Giliofobia. D. Xantofobia. Yazabilirsiniz, buyurun. Bu arada şöyle konuşmalar oluyor dışarıda. İşte hep fobi sorusu soruyorsunuz diye. Eğer aklında olan varsa böyle bir soru, genelde bilinemiyor fobi soruları. O yüzden sorun. Kartları kaldırabiliriz. A diyor, A diyor, C diyor, A diyor, D diyor, C diyor. Orada A var, orada C var, C var, A var. Hanımlar beyler, doğru cevap A. Fontorofobia. Ay, ben size diğerlerini söyleyeyim. A'lar havada tutuyor. Bakın, metrofobia şiir korkusuymuş. Geliofobia kahkaha korkusuymuş. Xantofobia da sarı renk korkusuymuş. Vay vay vay. Merhaba, sizi tanıyalım. Benim ismim İlker, eşimin ismi Aslı. Eşinizin ismi Aslı. Evet, bir eşim var. Hayırlı olsun. Hiç Sağ olun. beklemiyorduk. Bu Grubunuzun tesadüf adı? oldu. Grubumuzun ismi Kızmazlar AŞ. Kızmazlar AŞ. Evet, Hakan Bonomo şeyden gidince, Komşu. ikametgahtan. Evet. Biz de nüfus şeyinden gittik. Harika Neydi? düşünmüşsünüz. Kimlik şeysi. Bonomo ailesiyle yarıştığınızı düşünüyorum. Evet, bu kendi konuda. içimizde bir yarış var, inşallah yeneriz. İnşallah, inşallah İnşallah. efendim. Peki eşiniz konuşur mu? Hiç konuşmadı. Ben de Belki öyle... bugün konuşur. En azından çişini söylese bizim için. Vereyim konuşsun, bakayım konuşabilecek mi? İnşallah. Ben beceremeyecek gibi düşünüyorum. Merhaba, ben Aslı. Gerçekten konuştu. İnanır mısınız? Çok konuşmayı sevmem, bilirsiniz. Aynen, hiç biliriz. Özel bir şirkette yöneticiyim. Türk. Siz de mi? Evet, Ay, Türk inanılır ama. gibi değil. Evet. Harika. Alkışlıyoruz efendim Kızmazlar AŞ'yi de. Hemen yanınıza verir misiniz mikrofonu? Siz söylemeden hemen ben söyleyeyim. Hanımlar beyler, şimdi kendilerini tanıtacak olan grup 1500 sene önce bu Quiz Night'ı Kadıköy'de yaparken Quiz Night'lara sürekli katılıp hep birinci olan grup. Evet. Efendim, almamamız mı lazım? Hanımefendi, burası kumarhane mi? Siz onu yanlış anladınız. Merhaba tekrar. Biz yetkilileriz. Jetgiller, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim adım Can. Üzerimizde büyük baskı oluştu şu Evet. anda ve çok kötü başladık. Bugün patlarsanız o kadar Büyük güleceğim. patlıyoruz. Şey falan deriz, yaşlanmışsınız. Öyle, unuttuk. Kopya çekmedik ayrıca, öyle bir şeyler Hayır. duydum. Hayır yok, hayır. Biliyorum. Ondan sonra kendimi tanıtayım. Can ismim. Onun bitti, tadınız kaldı. Söyledim mi? Evet. Yanınıza verin. Heyecanlandım, elim titriyor. Mikrofon yoktu ya. Aynen, orada yok. Mikrofonsuz daha iyiymiş. Hemen ki yanınızdaki Tamam, hanımefendi. ne iş yaptın falan önemli değil. Söyle. Artık işsiz değilim, onu söyleyeyim. Aa, yeter. harika. Süper. Ne iş yapıyorsun? Finans ödeme kuruluşunda çalışıyorum artık. Harika. Öyle. Türk o da. Bu niye böyle mevzu Uzun oldu? süre işsizdim çünkü. Evet hatırlıyorum ben. Harika. Siz efendim? Merhaba, Irmak ben. Irmak Hanım. Sanat sepet işlerindeyim. Aynen. Küratörlük yapıyorum, Hala. organizasyon Her yapıyorum. şey yolunda. Dijital sanat Güzel. uzmanlığım. Evet. Ablama vereyim, Ceren.
Ceren, Jetgiller'in asıl Aynen. nedeni çünkü en yaşlıları. Estağfurullah. Yine Sanat Sepet. Aynen. Aynı işle devam İyi, ediyoruz. ayaklarınıza sağlık ya. Hoş geldiniz. Siz efendim? Çağla. Ben de Çağla. Evet. Ben de Sanat Sepet yönetmenlik Harika. yapıyorum. Sanat sepet ve yönetmenlik. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Jetgilleri alkışlıyoruz. Efendim 4. sorumuz şöyle. Bunun videosu var. Videoyu bir seyredebilir miyiz? Hazır. Otur. Gitme Cemil. Gitmeliyim. Bütün arkadaşların öldü. Seni de öldürecekler. Ben halkım adına öleceğim. Hayır, terör adına ölüyorsun. Yalvarırım gitme. Oktay Kaynarca'yı gördünüz mü? Onu sormayacağım. Soru şöyle. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni filminin içerisinde Şener Şen'in canlandırdığı karakterin zar zor çektikten sonra da kimseye beğendiremediği filminin ismi nedir? A. Müthiş Avcı. B. Harika Avcı. C. Abdullah Avcı. D. Av ve Avcı. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Söyleyeyim. Müthiş Avcı, Harika Avcı, Abdullah Avcı, Av ve Avcı. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. D diyor, A diyor, D diyor, A diyor, D diyor, B diyor, A diyor, D diyor. D var, B var, D var, A var, A var, D var. Burası enteresan bir sırayla gitmişti hanımlar beyler. Doğru cevap D. Av ve Avcı. Bir de Harika Avcı diyenler. Yani beyefendi siz de doktorsunuz be. Siz de mi dediniz? Hay Allah. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, adım Kübra. Kübra Hanım, sizin grubunuzun adı ne? Uydururuz. Uydurabiliyor musunuz? Çalışıyoruz. Nasıl gidiyor? Fena değil. Aynen. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben yönetici asistanıyım. Harika. Siz beyefendi? Ben havalimanında çalışıyorum. Vize boarding departmanındayım. Ne? Vize boarding departmanındayım. Vize boarding departmanı. Evet. Ha. Ne yapıyorsunuz yani? Ya, yolcularla ilgileniyoruz. Uçabilir mi, uçamaz mı? İndirelim mi, indirmeyelim mi? Evet. İndirmek derken? Yolcuyu uçurmuyoruz o şekilde. Ha. Evet. Ya mesela ben geldim, hoşlanmadın benden, beni bindirmiyorsun. Ya o kadar kolay değil tabii ama. Ne mesela halıya sıçmam lazım. Ne olunca? Sarhoş olmanız lazım. Sarhoş mu olmam Evet. lazım? Kardeşim benim kaç arkadaşımı bindirdiniz ya öyle. Ya öyle değil işte hani. Öyle değil işte. Tamam. Alkışlayalım efendim uydururuz da hemen yanınıza verir misiniz? Emre'cim. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Elif ben. Elif Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ben biyoloğum, sizinle meslektaşım İbrahim Bey. Evet. Az daha oluyordum. Çok isterdim. Öyle biliyorum, onu da biliyorum. Hadi yaranızı deşmeyeyim demişim. Hiç yaram yok zaten. Zorla okuyordum be Allahsız. Ya evet, bizde de zaten hep erkek sayısı çok azdı İbrahim Bey. Aynen ben de Öyleydi. zaten o yüzden yazmıştım ama bizde Olmadı tek mı? kız sayısı az sınıf benimkiydi. Yazık olmuş. Ege'ye Konya Ovası'nda gelseymişsiniz. sıçacak yer bulamamak yani benim. Ege'de mi okudunuz? Evet, Harika. Ege Biyoloji Ne mezunuyum. yapıyorsunuz Ben peki? klinik araştırma sektöründeyim burada. Harika. Hı hı. Beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Eşim. Eşiniz? İyi akşamlar. Mühendisim ben. Mühendissiniz. Evet. Harika. Grubunuzun adı nedir? Orlet Osman. Neden? Bu Osman Alyanak'ın bir reklam filmi vardı biliyor musunuz? Osman Alyanak'ın bir Evet. reklam filmi vardı. Evine geliyorlar ve maç izlerken diyorlar ki hani bir orlet içer miyiz? Ha. Oradan devam eden bir şey. 2000'li yılların başında biz ortaokul lise zamanlarında Aynen. internet kafelerde beraber bu link name'le Counter'da headshot yapıyorduk. O dönem işte lisenin verdiği ergenlikle beraber Orlet Osman aşağı, Orlet Osman yukarı Aynen. şekliyle beraber benim MSN'lerim, ilk Messenger'larım 900 ile başlayan Yani hatırlarsınız. şöyle mi? Orlet Osman siz misiniz zaten? Evet, hayır ben Onur ama Orlet Osman benim belli bir dönem hani nickname'im olarak kaldı. Burada da ilk aklıma Orlet Osman geldi. Harika bir isim olmuş. Orlet teşekkür Osman'ın ederiz. tarihçesini bizle paylaştınız. Ne demek? Ayrıca çok teşekkür ederim. Evet. Alkışlıyoruz Orlet Osman'ı. Hemen yanınıza verir misiniz? Merhaba. Merhaba, sizi tanıyalım. Tabii Nedim Selim, Selim Giller. Nedim Selim mi? Soyadınız Selim. Soyadım Selim. Aa, ve akraba değiliz. 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 Siz neresiniz? Annem Şebin Karahisar Giresunlu, babam Bağdat Iraklı. Aa harika. Melezim ben. Aa çok güzel. Evet. Ben de belki melezimdir. Belki. Belki. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben estetik hekimiyim efendim. Harika. Bulduk adamı bulduk. Kesin akrabayız ya. Siz hanımefendi, siz ne yapıyorsunuz? Merhaba Özlem ben, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben kocamı yönetiyorum. Aynen. Tamam.
Peki teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Biz teşekkür ediyoruz Özlem Hanım. Alkışlıyoruz Özlem Hanım'ı. Efendim 5. soru. 5. soru için de lütfen ekranlara bakmanızı rica edeceğim. Ekranlardan göreceğiniz bir şeyle ilgili çünkü. Harika. Soruyu siz biliyorsunuz. Nedir soru? Ne? Çok güzel patladınız. Başka tahmin? Ay nasıl güzel patlıyorsunuz. Siz ne sanıyorsunuz beni? Dinleyin. 1980'de Türkiye adına Eurovision'a katılan Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Aman Petrol şarkısına hangi ülke puan vermemiştir? A. Fas, B. Portekiz, C. İtalya, D. Avusturya. Buyurun yazabilirsiniz. Fas, Portekiz, İtalya, Avusturya. Buyurun kartları görebilirim. İtalya dendi, Portekiz var, B diyor, A diyor. Ana bu her şeyi aydınlatıyor. C var, A var, C var, A var, D var. Hanımlar beyler doğru cevap B. Portekiz. Harika. Vay kızmazlar arşede. Harikulade. Merhaba sizi tanıyalım. Merhaba Çağdaş ben. Çağdaş Bey. İş analistiyim. Olur. Grubun adı ne? 4 peynirli. Herkes aç mı geldi lan? Neden 4 peynirli? Ya 4 kişiydik. Bir de buluşmalarda genelde bu pizza söyleniyor. Evet. O yüzden hani ekstra... Mantıklı. Çok anlam. Mantıklı. Yok. Siz hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Ben de iş analistiyim. Aynı ekipte çalışıyoruz biz dördümüz. Harika. Siz beyefendi, siz de iş analistisiniz. Merhabalar Alp. Ben de iş analistiyim. Siz de dolayısıyla iş analistisiniz. Yok ben değilim. Ben yazılımcıyım. Oo. Onlar bana çalışıyor mu dediniz az önce? Yani beraber çalışıyoruz. Evet bu gece uyurken dikkat edin kafanızı keselim. Yok iyi anlaşıyoruz. Aynen öyle devam edersiniz inşallah. 4 peynirliyi de alkışlıyoruz. Arkanıza locaya verir misiniz mikrofonu? Bu masada durumlar nasıl? Bok gibi değil mi? Ne yapayım attırayım mı ben onu? Ne? Kavga çıktı. Ne gibi kavga çıktı? Aa, gerçekten mi? Tamam gitsin bu. Şaka yapıyorum. Merhaba. 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 Sizi tanıyalım. Tanıyın. İsmim Jack. Geleyim tanıyayım mı? Ne yapayım ya? Buyurun. Değeriniz var. Ben de Can Bey gibi finans ödemeler sektöründeyim. Grubumuzun ismi... Ha, Can Bey. Bizim Can Bey mi? Sizinki. Evet. Grubumuzun ismi Bilmem. Bilmem. Neden? Bilmiyoruz diye. Mantıklı. Siz efendim, siz ne yapıyorsunuz? Can Bey gibi finansdesiniz siz de. Siz de hanımefendi öyle misiniz? Vermiyor mikrofonu adam vermiyor. Tutmuş vermiyor. Vermem abi. Tamam harika. Bilmeme de bir alkışlıyoruz. Oradaki bizdenmiş zaten. Kaçıncı sorudaydık ya? Hırslıları duydunuz mu? Efendim yine ekranlara bakmanızı rica edeceğim. İnanılmaz bir sahne. Evet bu sahne bu kadar. Sorumuz şöyle. Efsaneler arasına giren bu hiperrealistik su sıçratma sahnesi hangi dizimize aittir? A. Bizim Okul. B. Seviyor Sevmiyor. C. Aşk Zamanı. D. Zengin ve Yoksul. Neyi efendim? Bizim Okul, Seviyor Sevmiyor, Aşk Zamanı, Zengin ve Yoksul. Yani şıklardan gidilecek bir şey yok. Onu size söyleyebilirim. Kartları kaldırabiliriz. A diyor, C diyor, A diyor, C diyor, C diyor, A diyor. Orası ne diyor? Kızmazlar ne diyor? B diyor. Hanımlar beyler doğru cevap A. Bizim Okul. Arka taraf büyük sıçmış. Hoş geldiniz. Siz kimsiniz Merhabalar. efendim? Ceren. Ceren Hanım. Siz Avukatım. Harika.
Aynen. Aynen. Evet. Oldu. Ayaklarınıza Çok sağlık. eğlenceli değil. Yo Ne niye yazık öyle ki. olsun canım? Öyle. Grubun adı nedir? Grubumuzun adı Temassız. Neden? Çünkü burada tanıştık. Ne olacağını bilemedik. Temas etmiyoruz diye temassız dedik. Nasıl burada tanıştınız? Vesile olduk. Aynen. Ha siz ayrı ayrı bilet aldınız, bir araya geldiniz. Harika. Hepiniz tek tek mi bilet aldınız? Aynen. Aa, Tabii herkes... ki o kadar değil. O kadar değil. Ayrı ayrı 2-2. Ha 2-2 okey. Aynen. Ben eşimle geldim. Onlar da arkadaşlar Ha, gelmiş. eşiniz ama tek grupsunuz. Siz beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Ben robot sektöründeyim. Robot Yapmayın üretiyorum. ya. Ne robotu? İnsanlarla diyalog kuran, tanışan, sizi anlayan o tarz. Konyalı bilim adamı mısınız? Değilim. Şaka. Zaten öyle bir şey yok. Gerçekten bunu yapıyorsunuz yani. Evet, Robot üretiyorsunuz. yapıyoruz. Aynen. Aa harika. Nerede? İstanbul'dayız. Zaten Türkiye'de yapan tek firmayız aslında bunu. Adı ne o firmanın? Neli Robot. Neli Robot mu? Çok niş yerlerde yer alıyor şu an ama umarım şey olur. Yani ismi gerçekten pideci gibi olmasa Neli Robot mu? Evet, Neli Sosyal Robot diye geçiyor. Neli Sosyal Robot. Harika, tebrik ederim ben sizi. Sadece bunun için bir alkışlayalım beyefendiyi. Teşekkürler. Rica ederim. Hanımefendi sizi. Merhaba, Ayça ben. Ayça Hanım. Siz ne yapıyorsunuz? E-ticaret sektöründe çalışıyorum ben de. Pazarlama yapıyorum. Harika. Hanımefendi siz? Burcu ben de. Ben de organizasyon işleriyle uğraşıyorum. Olur. Temassızı da bir alkışlayalım. Hemen yanınıza verir misiniz? Merhaba. Merhaba. Alara ben. Alara Hanım siz ne yapıyorsunuz? Bir danışmanlık şirketinde araştırma analisti olarak çalışıyorum. Aynen casussunuz yani. Tam olarak Gizli değil. servise çalışıyorsunuz. Yok hayır. Peki grubunuzun adı ne? Roket takımı. Roket takımı mı? Evet. Neden? Pokemon'dan. Allah Allah. Ay ne güzel. Siz beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Merhaba, ismim Burak. Ben de dijital reklam sektöründe çalışıyorum. Harika. Roket takımını da alkışlayalım. Yan tarafa hemen verelim. Beyefendi hoş geldiniz. İsmim Can. Annem ve kuzenimle tamamen plansız bir şekilde geldik. Harika. Bir arkadaşı 4 tane bilet almış. Ve? Hiçbiri gelmemiş, biz üçümüz geldik onlar yerine. Kuzeniniz Benim böyle hangisi programdan ya? da haberim yoktu. İlk defa tamamen her şey gerçekleşiyor. O yüzden... Harika. Evet. Çok iyi oldu. Çok eğleneceksiniz inşallah. Şimdiye kadar evet eğleniyoruz. Aynen 7 soru oldu daha. Bundan sonra sıçar ama isterseniz gidin. Peki kuzeniniz yanınızdaki hanımefendi Evet mi? yanındaki. Bir ona mikrofonu verir misiniz? Hanımefendi neden? Arkadaşlarınız niye gelmedi? Bilmiyorum, sebebini sormadım. Gruba yazmışlar. İşte fazla bilet var, gider misiniz diye. Ben de hemen kaptım havada. Ha o biletler sizin. Hiç sormadım bile neden gelmediklerini. Aa harika. Böyle iyi bir arkadaş. Çok iyi. Yani arkadaşlarınız değil mi acaba anlamaya çalışıyorum. Yok arkadaşlarım aslında ama. O kadar da şey. İşte oldu şey. Aynen. Evet. Siz bir şey okuyorsunuz gibi. Yok, avukatım ben, deniz hukuku sektöründe. Deniz hukuku sektöründe. Bakın şurada. Ben onları tespit ettim. Arada görüşelim. Müşteri buldu burada. Müşteri demiyoruz, biz müvekkil diyoruz. Ne diyorsun? Müvekkil. Neden müşteri gibi davranıyorsunuz o zaman? Tanışalım diye, benimki network. Allah Allah. Peki hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Çalışıyorum ama daha çok kedi bakıyorum. Hanımefendinin bakın şakaya ihtiyacı yok. Hanımefendiye bakın o gülecek. Kedi bakıyorsunuz. Kaç tane? 4. Abla neden 2 de 4? dışarıda var. Ha 2 Bir dakika 6. Hanımefendi kırmızı ufak haplar var. Kırıp başlayın ona. 4 kedi çocukların kedisi mi? Yok, bana kaldı. Grubun adı neydi ya ben unuttum. Ha roket tak. Yok canım o yandaki. Bu grubumuzun ismi Uykuluk. Çünkü bugün... Sormamışız ya. Avukat bizim aklımıza almış ya. İyi paramızı almadı en azından. Yoğun bir gün geçirdik üçümüzle ve tamamen eve gidip uyumayı planlarken birdenbire böyle bir teklif geldi. O yüzden Sonra adınız Uykuluk. Üstünüz afiyet yemek yiyip geldik buraya da. Aşırı uykumuz geldi Yarasın başlayana inşallah kadar. geğirmezsiniz. Ben ondan korkarım. Bakın uyumanızdan değil, uyumanız çok rahatsız edici olabilir. Uykuluk takımını da bir alkışlayalım. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Efendim 7. soruyla devam ediyoruz. 7. sorumuz biraz uzun.
O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Sorumuz şöyle. Polonya'da her yıl başında yaklaşık 4 milyon vatandaşın izlediği, ki bu nüfusun neredeyse %11'ine tekabül ediyormuş. Ve olur da TV'de herhangi bir kanal yılbaşı programına koymazsa vatandaşların programa koydurana kadar telefon ve maille taciz ettiği film hangisidir? A. Evde tek başına. B. Afacan tatilde. C. Noel Baba'nın geyiği. D. Krampus. Buyurun yazabilirsiniz. Cevaplar yapıştırıldı. Kartları kaldırabiliriz. A diyor, D diyor, D diyor, D diyor, A diyor, D diyor, A diyor, A diyor, A diyor, A diyor, A diyor, A diyor, D diyor. Gerçekten çok enteresan. Hanımlar, beyler, doğru cevap aslında doğru cevap olduğunu düşündüğünüzdü. Yani A. Evde tek başına. Fakat sevgili konuklar, A'lara 10'ar puanı veriyoruz. Fakat herkese... Evet, fakat bu sefer Schweppes'ten mocktail shot. Ve bundan 4 tane var bugün. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, Ayşe ben. Ayşe Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Tasarımcıyım. Harika. Grubun adı nedir? Grubumuzun adı Sativix. Diğer arkadaşlarımız da Soltivix. Oradalar. Hay Allah. Aklımıza getirdiğiniz şeyin Twix'le ilgisi olmaması peki. Siz hanımefendi, siz ne yapıyorsunuz? Gizem ben de. Biz hepimiz şöyle aynı şirkette çalışıyoruz. Bir oyun şirketinden geldik. Harika. Siz beyefendi, siz de oradansınız. Aynı şirkette pazarlamacıyım. Çok İsmim iyi. de Bartu. Bartu Bey, hoş Aynen. geldiniz. Hoş bulduk. Siz hanımefendi? Ben Zeynep, ben de pazarlamacıyım. Çok iyi. Siz Sol Twix oldunuz artık. Evet, Gamze ben de. Biz de Sol Twix. Aynen. Aynı ekipteniz. Ben de pazarlamacıyım. Harika. Siz beyefendi? Merhaba, Ömer ben de. Ben de pazarlamacıyım aynı şekilde. Çok iyi. Siz efendim? Merhabalar, ben de tasarımcıyım aynı şekilde. Başlara tasarımcıları oturtup ortaya pazarlamacılar mı oturdu? Strateji. Ne alaka ya? Hiçbir alakası Aynen. yok. Harikasınız. Alkışlayalım Twix'leri de sağ sol. Sizi tanıyalım efendim hızlıca. Merhaba, bizim grubumuzun adı V. V. Evet, Viyana'nın kısaltması. Neyi? Viyana. Vienna. Vienna. Ha, pardon. Aynen. Ne iş yapıyorsunuz? Ben bir moda evin üretim sorumlusuyum. Harika. Neden Viyana'nın kısaltılmış? Çünkü biz Viyanalıyız. Orada doğduk, orada büyüdük. Aa, ne güzel. O yüzden Viyana. Çok iyi. Viyana Peki Avusturya Evet. Avusturya vatandaşısınız. Avusturya, evet. Ay harika. Siz beyefendi? Merhaba, ben Caner. Evet. Müşteri temsilcisiyim. Nerede? İstanbul'da. İstanbul'da bulduğunuz müşteriyi temsil mi ediyorsunuz? Yok, yurt dışındaki bir şirket için çalışıyorum. Anladım. Burada temsilci gibisiniz. aynen. Harika. V'yi de bir alkışlayalım. Evet, 8. sorumuz. Hangi ülkede sihirbaz olduğunuzu kanıtlamadığınız sürece tavşan beslemeniz yasak? Tekrar sorayım mı? Hangi ülkede sihirbaz olduğunuzu kanıtlamadığınız sürece tavşan beslemeniz yasak? A. Norveç. B. İrlanda. C. Avustralya. D. Finlandiya. Buyurun yazabilirsiniz. Türkiye koyacaktım da. Sonra hatırladım ki bizde çok sihirbaz yok. Kartları kaldırabilirsiniz. Neymiş? B, D, A, B, C, D, C, ne kadar harf varsa hepsi yazılmış bütün salon tarafından. Hanımlar beyler, doğru cevap C, Avustralya. Benim beklediğimden daha fazla bilen var gerçekten. İnanılmaz ama gerçek. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, Hazel ben. Ne haber Hazel Hanım? İyidir, sen ne haber? İyi. Ben bir IT firmasında danışmanlık yapıyorum. Harikulade. Grubun adı nedir? Götü güzel. Nesi efendim? Götü. Ben viral olursam sizi bulurum. Bekliyorum mutlaka. Peki neden götü güzel? Bizim götümüz yani göreceli. Burada kastedilen göt bizim değil. Biz bir arkadaşımızın beğendiği götü güzel bir beyefendiyi tavlamak için böyle bir WhatsApp grubu kurmuştuk. Evet. Oradan böyle taktikler, şeyler paylaşılıyordu. O arkadaşımız da bugün gelemedi. Çocuğu da tavlayamadık. Onu merak ediyordum. İnşallah bugün kazanacağız diye düşünüyorum. İnşallah, umut ediyorum. Siz beyefendi, siz ne yapıyorsunuz? Merhaba, benim ismim Mete. Ben de bir
aynı firmada yazılımcıyım. Harika, hoş geldiniz. Siz beyefendi? Merhaba, ben Tahir. Ben de müşteri yönetimi yapıyorum bir şirkette. Harika. Götü güzelleri de alkışlayalım. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Burcu. Bir oyun firmasında yazılımcıyım. Siz de öndekilerle alakanız var mı? Yok. Ne demek o? Ne diyorsun ya? Toplu bilet mi aldınız? Denk geldi hem de. Siz efendim? Ben tasarımcıyım bir e-ticaret şirketinde. Peki beyefendi siz? Merhaba, ben Burak. Ben de yazılımcıyım. Harika. Grubun adı neydi? Lale. Ha. Sanırım yandan kopya çektiniz. Harika. Laleleri de alkışlayın. 9. soruyla devam ediyorum. Hangisi Katar'ın Dünya Kupası öncesi yayınladığı yasaklar listesinde yer almamaktadır? A. İki erkeğin aynı odada kalması. B. İki kadının aynı odada kalması. C. İbadet yerlerine saygısızlıkta bulunmak. D. Stadyumda içki içmek. Buyurun yazabilirsiniz cevaplarınızı. Kartları alabilir miyiz? B diyor, A diyor, B diyor, B diyor, B diyor, B diyor, B diyor. Evet, doğru cevap tabii ki B. İki kadının aynı odada kalması yasak değilmiş. Yani iki erkeğin aynı odada kalması yasak. Demek ki Katarlılar tuhaf insanlar yani. Neyse. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Merhabalar. İrem ben. İrem Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ben bir anaokulunda İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. Harika, ne güzel. Ay kolay gelsin. Teşekkür ederim. Grubun adı ne? Parlayan Yıldızlar takımı. Şimdiden anladınız mı? Arkadaşım seçti. Neden? Benim jenerasyonumdaki espri anlayışına çok yakın olduğu için ben Parlayan Yıldızlar takımını seçtim. Çok iyi düşünmüşsünüz. Gördüğünüz gibi her yer sizin jenerasyon. Evet, maalesef. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben şu an çalışmıyorum. Hiçbir iş yapmıyorum. Önceden ne yapıyordunuz? İşletmeciyim normalde. Restoran müdürlüğü yapıyorum. Harika. Şimdi tatildesiniz. Kendimi uzun dönem askerliğe verdim şu an. Askerlik. Evet, aynen öyle. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Alkışlayalım efendim. Parlayan Yıldızları. Sizi tanıyalım efendim hemen. Merhaba, Bihter ben de. Danışmanlık yapıyorum. Bihter Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Siz efendim o zaman. Merhaba, ben de Ece Naz. Aynı şirkette ben de danışmanlık yapıyorum. Ne? İsminizi duyamadım. Ece Naz. Ece Naz. Tamam. Evet. Grubun adı ne Ece Naz Hanım? Bal porsuklar. Neden bal porsuklar? Yani korkusuz hayvanlar. Bal porsukları. Yani honey badger'dan çevrilmesi. Neymiş efendim? Honey badger, honey badger. Honey badger dediğiniz şey korkusuz muymuş? Ya işte o korkusuz hayvan yani. İşte korkusuzu bu, siz düşünün diyorsun. İşte. Harika Ece Naz Hanım. Siz beyefendi siz? Ben de Ege, ben de danışmanım. Başka kim de Ege ya? Varsa tanışalım. Bir Ege Üniversitesi vardı ama... Şurada biyoloji var. Evet. Sizin adınız mı Ege yoksa Evet. üniversite siz misiniz? Keşke ikincisi olsa ama adım Ege. Büyük geçmiş olsun. Teşekkürler. Siz ne yapıyordunuz? Danışmıyoruz. Biz, herkes danışıyor bize. Aynen, Danıştırıyoruz harika. kendimizi. Çok iyi. Allah kolaylık versin. Siz beyefendi? Ben Mert. Ben de danışmanım. Şöyle. Harika, Aynı danışmanlarca. Evet, evet. Sürekli aklımıza bir şey gelirse rahatız yani. Müthiş. Bal porsukları bitti mi? Bal porsuklar Mert'te bitmişti zaten. Harika. Bal porsuklarını o zaman bir alkışlayalım. Ve bana hava yapan hanımefendinin ismini öğrenelim. Pınar. Pınar İsmim Hanım. Pınar. Siz ne yapıyorsunuz Pınar Hanım? Aynı şirkette danışmanlık yapıyorum ben de. Sürpriz yok yani size şimdi. Takımımızın ismi Peynir Tabağı. Buraya şarap ve peynir de çizdik. Çok hakikaten çizmişsiniz, yalan değilmiş. Ekin'le birlikte çizdik. Ekin. Merhaba Ekin Hanım. Ben de Ekim, merhaba. Merhaba, siz de galiba Ben danışman tabii. Aynen. Başka yok. Evet. Çok güzel. Beyefendi siz? O danışman değil. Onu edin, vermeyin mikrofonu. Merhaba, Dayık ben de. Aslında ben de danışmanım. Sadece şirket farklı.
Beyefendi. Bu söyleniyor biraz kalın. Umarım aynı şeyden bahsediyoruz. O adamın elinden mikrofonu alın. Neye göre, kime göre ya? Ayaklarınıza sağlık. Peynir tabağını da alkışlayalım lütfen. Harika, berbat bir ekibiz ya. Müthiş bir kalabalık. Merhaba. Merhaba. Emincan ben. Merhaba Emincan Bey. Siz ne yapıyorsunuz? Ben beden eğitimi öğretmeniyim bir çocuk kulübünde. Harikulade. Grubunuzun adı ne? Biz yeni tanıştık o yüzden Strangers koyduk. Güzel. Bu da kapıda tanıştık. Kapıda tanıştınız. Evet. İçeride de değil. Evet kapıda tanıştık aynen öyle. Allah Allah. Ne güzel. Sevdiniz mi birbirinizi? Sevdik evet. Çok mutluyuz. Allah muhabbetiniz artık. Hanımefendi siz sevdiniz mi beyefendiyi? Erkek arkadaşım. O kadar çabuk mu ya? Bu ne hız anasını satayım yeni jenerasyon. Ben Bengisu, sigortacıyım. Harikulade. Biraz yasal dolandırıcı sayılırım. Şirketten çalışanlara kartımı verebilirim sağlık sigortalarınızı almak için. Harika, en azından duruyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Merhaba, Bilge ben. Dijital reklam veriyoruz biz de. Dijital reklam veriyorsunuz. Evet. Ya dijital reklam yapıyoruz. Ha yapıyorsunuz. Ha anladım. Hoş geldiniz. Siz beyefendi? Merhabalar Ergün ben. Yazılımcıyım. Lojistik firmasında yazılımcılık yapıyorum. Harika. Alkışlıyoruz Stranger'ı. Tanışmadığımız grup kaldı mı? Kalmadı. Harika. 10. sorumuz. Bunlardan, şunlar şimdi sayacaklarımdan hangisi antik Romalılar için yüksek zeka göstergesidir? A. Büyük kafa. Soru şu. Tatlı. Ben anlatıyorum. Antik Romalılar için yüksek zeka göstergesi hangisi? A. Büyük kafa. B. Kısa boy. C. Kalın kaş. D. Büyük ayak. Buyurun. Cevapları yazabilirsiniz. Neyi bir daha? Evet, büyük kafa, kısa boy, kalın kaş, büyük ayak. Buyurun kartları görebilirim. Ay. B diyor. B diyor, B diyor, B diyor, B diyor, C diyor, A diyor, A diyor, A diyor, B diyor, B diyor, B diyor, B. Ağırlıklı B var. Neymiş? Kısa boy. Siz ne tatlı insanlarsınız. Hanımlar, beyler doğru cevap C. Kalın kaş. Bir tane mi grup bildi? Bir grup bildi. Alkışlayalım, tek grup bilmiş. Ayıptır. Ne efendim? Biz başka bir şey olarak. Ne diye biliyordunuz? Hanımefendi artık neler konuşuldu? Küçük olması gerektiğiyle ilgili. Cinsel organın küçük olması zekanın büyük olmasını mı sağlıyormuş? Yani bununla ilgili gerçekten o bilgi yanlış olabilir. Yani ki bunun sohbetini edebileceğimiz bir yerde değiliz. Ama yani bir iki makale var diyeyim bari bilimselmiş gibi. Efendim 11. soru. Nazım Hikmet ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda diye yazarken aslında o sırada nerededir? A. Sovyetler Birliği. B. Gürcistan. C. Bulgaristan. D. Romanya. Buyurun yazabilirsiniz. Sovyetler, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya. Kartları göreyim. C, C, D, A, B, A. Aslı göremiyorum. Sofya diyor. C diyor, D diyor, B diyor. Hanımlar, beyler doğru cevap Bulgaristan C. C'ler havada kalsın lütfen. Biz kesin kazanıyoruz diyen var mı? Ay büyük sıçacaksınız. Kesin. Hiç bilemeyen diye bir şey yok ki. Ya merak etmeyin siz de hırstan bir tane bile bozabilirsiniz. Yoksa bile hiç sıfır çekene ödül var aslında. Ha? İşte ben gece 2'de arıyorum. Yani o saatte ancak arayabiliyorum. Ama hediye mi hediye işte. Efendim 12. sorumuz. Hangisi Spotify dinlenme oranlarına göre tüm zamanların en popüler Christmas şarkısı olarak seçilmiştir?
A. Last Christmas. B. Santa Baby. C. All I Want for Christmas is You. D. Jingle Bell Rock. Yani bayağı da bunu güya kolay diye soracaktık. Çünkü bu Schweppes sorusu. Ama galiba kazık oldu. Ne? Biraz zaman mı? Ne şarkıları söyleyip şey yapacağım. Kartları göreyim. A, C, 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 D, C. Aslı, D, C, 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 A. Hanımlar beyler doğru cevap C. All I Want Maria Carey'nin söylediği şarkı. Harika. Hep beraber söyleyelim mi dendi. Şimdi değil, birazdan söyleyeceğiz. Ha, herkese benden Schweppes mocktail şatmış söylemiyorsunuz. Efendim, çok basit bir soru. Hepinizin bileceğine çok eminim. $1 üzerinde kimin resmi vardır? A. Thomas Jefferson. B. Benjamin Franklin. C. Alexander Hamilton. D. George Washington. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun kartları görebilirim. B diyor, D diyor. D diyor, D diyor, B diyor, B diyor, D diyor, B diyor, D, B diyor, B, 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 B. Hanımlar beyler doğru cevap George Washington. D. Efendim? Beyefendi ben oradayım. Ben aptal mıyım oraya? Orada siz ne görüyorsunuz oradan? Ha, siz Iron Man görüyorsunuz. Orada onlar da Benjamin Franklin görüyorlar. Benjamin Franklin'in olduğu bir dolar var. O bende yok. Ha, doğru cevap ama Washington. Aynen de o gerçek değil. Ben... Onlar anlamadı işte, öyle bir problem. Olmayın destek be. Efendim 14. soru. Hangi ünlümüz, bu biraz önemli bir soru. Bunu bence hepiniz bileceksiniz. Yani emin değilim ama. Hangi ünlümüz arabesk sanatçısı sevgilisinden ayrıldıktan sonra hayatınızda ne değişti sorusuna artık lahmacun yemiyorum, özüme döndüm cevabını vermiştir. A. Derya Tuna. B. Fahriye Evcen. C. Bade İşçil. D. Eda Erol. No. Yapıştırırım bak diğer herkese puan. Yazalım. Kaldır kartları. C, C, A, C, C, A, C, C, C. Nasıl dediğini bile söylediler. Hanımlar beyler doğru cevap C. Bade İşçil. İnanılmaz. Gerçekten salonda yoğunlukla bilinen ilk soru oldu. Allah'ınızdan bulun. Efendim 15. soru. Hangisi gaz çıkarmaz? A. Kediler. B. Güzel kızlar. C. Gururlu delikanlılar. D. Tembel hayvanlar. Kartları göreyim. D var, D var, D var. A var, D var, D var. D var, D var. Hanımlar beyler, D dışındaki cevaplar kalabilir mi havada sadece? D dışındaki cevaplar. Denizli dışında verilen cevaplar kalabilir mi? Biri A demiş, kediler. Biri de demiş ki, Sayın Selim, siz kendi mesleki deformasyondan güzel kızlar demişsiniz. Ha, o demişti zaten yönettiğini. Gerçekten yönetiyormuş. Hanımlar beyler doğru cevap tabii ki tembel hayvanlar. İndirin indirin. Sadece 2 grup bilemedi. Bilemeyenlerin dışındakilere 10 puan. Siz de diz kapağından patladınız. Bakın ben size söyleyeyim. Ama hanımefendi, yani benim kedim osurmaz. Benim çocuğumun dibi dişi yok. Benim çocuğumun diz kapağı var. Bu ne ya? Hanımlar beyler 15 soruyu tamamladık. 15 dakika ara, sonra puanlara bakacağız. Atıştırmalık tabağı 70 puan. 2 bira 80 puan. Keep it happy 60 puan. Selimgiller 40 efendim. Ama Özlem Hanım siz yönettiğiniz için diye düşünüyorum.
Yüksek voltaj. 60 puan arkadaşlar. Fazla mı yazmışız? 60 puan fena değil. 4 peynirli. 80 puan. Roket takımı. 90 puan. Temassız. 60 puan efendim. Rica ederim. O kadar da değil. Bilmem. 80 puan. A3B2. 60 puan evet. Tebrikler, alkışlıyoruz A3B2'yi de. Satvix. Hanginizdiniz lan o? 40 puan. Soltvix 80 puan. Yani kopya da çekilmemiş yani. Nasıl bir hırssa. Kimse paylaşmamış da cevabı. V 50 puan. Götü güzel. 80 puan. Lale 110 puan. Peynir tabağı. Neredeydi en arkadakiler. 70 puan. Bal porsukları 60 puan. Ece Naz Hanım büyük geçmiş olsun. Parlayan yıldızlar. Gecenin tadını siz çıkarmışsınız. 50 puan. Strangers 80 puan. Ne yiyeceğiz? 60 puan. Bak, hiç bilemeyene bir şey var mı diyordunuz. 60 puan almışsınız. Evet. Red Plus. Neredeydi Red Plus? 70 puan. Oralet Osman. 60 puan. Uydururuz. 50 puan. Pek uyduramamışsınız gibi. Suni. Sancı'yı atmışız biz. Pek olumsuz şeyleri. 60 puan. Kızmazlar. 60 puan. Daha iyi gibiydi. Teletabiler. 90 puan. Jetgiller 80 puan. Uykuluk 50 puan. Medico Legal 70 puan. Queasy 110 puan. Kendileri de yazıyor zaten. Gayet iyi. Bakalım hadi abi başlıyoruzlar. Şimdi başlıyoruz efendim. Kendinizi gazlayın. Düşünün ki bu bir işe yarayacak. 16. soru şöyle. Bunun videosu var. Videoyu bir seyredebilir miyiz? Yeterli zannediyorum. Sorumuz şöyle. Keşke. Özlem Hanım mı dedirtti? Madonna'nın Vogue klibini çeken yönetmen kimdir? A. David Fincher. B. Ridley Scott. C. Steven Spielberg. D. Tim Burton. Buyurun yazabilirsiniz. Kartları görelim. D diyor, A diyor, A diyor, D diyor, B diyor, A diyor. Biz biliyoruzlar var. D, 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 B, A. Hanımlar beyler doğru cevap David Fincher A. Gördünüz mü, sallayarak buldunuz gözümün önünde. A yaz o zaman deyip. 17. soru. Bundan önceki programda tekstilci sayısı çok fazlaydı. O yüzden kumaş sorusu hazırladım. Belki yine gelirler diye. Efendim bu da bir kumaş sorusu. Kumaşlardan şu sayacağım kumaşlardan hangisi dünyanın en pahalı ve kaliteli kumaşları arasında gösterilmektedir? A. Vikunya kumaşı. B. Penye. C. Rayon. D. Anadolu pazeni. Pazeni. Buyurun yazın. Anadolu pazeni D. Rayon C. Penye B. Vikunya kumaşı A. Buyurun yazabilirsiniz. Biliyormuşsunuz gibi davranmayın. Zaten sallayacaksınız. O yüzden yazın. Buyurun kartları göreyim. C diyor. C diyor. D diyor. A diyor. C diyor. A diyor. D var. Orada ne var? A, C, D, C. Hanımlar beyler doğru cevap Vikunya kumaşı A. Kızvazlar AŞ yine bildi. Jetgiller yine bildi. Efendim 18. sorumuz. Gayet basit. Elif Hanım özellikle sizin için basit.
Yani alanınızla ilgisi yok ama yani biyolojiyle alakalı değil. Hangi hayvan balina ile akrabadır? A. Fok balıkları. B. İnekler. C. Gergedanlar. D. Muhabbet kuşları. Buyurun yazabilirsiniz. Çok güzel. Harika. Şöyle sesler duyuluyor. Balina memeli. Size kötü bir haberim var. Şıklarda zaten en az 2 tane memeli var. Buyurun kartları görebiliriz. İnek diyor, A diyor. Gergi diyor. B diyor, C diyor, D diyor, B diyor. Kızmazlar ne diyor? A diyor. Jetkiller ne diyor? C diyor, B diyor, B diyor, B, D. Hanımlar beyler doğru cevap B. İnekler. Yine mi bildiniz? Ne, efendim? Gergedan da memeli ya. İnanılmaz. Ne? Bir açıklaması var mı? Vallahi ben aslında bilmiyorum bir açıklaması var mı ama şuradan şöyle dediler. Onlar memeli diye dediler. Gergedan da memeli dedim. İnek daha bir memeli dediler. Yani hoşunuza giderse açıklama diye bunu kullanabiliriz. Efendim 19. sorumuz için ekranlara bakmanızı rica ediyorum. Harika ama bir noktada eve gitmek isteyeceksiniz. O yüzden devam edelim. Finalde çalarız. Efendim sorumuz şöyle. Efsanevi grup Queen'in unutulmaz şarkısı Bohemian Rhapsody hangi ülkede kaydedilmiştir? Hangi ülkede kaydedilmiştir? A. İngiltere. B. İskoçya. C. Galler. D. İrlanda. Buyurun kartları görebilirim. C diyor, B diyor, C diyor, D diyor, C diyor, B diyor. Ne diyor? D diyor. Kızmazlar bakayım. A mı o? Ha D pardon. Hanımlar beyler doğru cevap C. Galler. Galler'i biliyorsun. Keşke bir düşünce sorusu olsaydı yani. Maalesef olmadı. 20. soru. Sevgili izleyenler 20. sorumuz için de ekranlara bakmanızı rica ediyorum. Bu şarkıyı biliyorsunuz. Olmayınca olmuyor işte. Dinlediğiniz şarkının da bulunduğu yabancı albümünü Tarkan kaç yılında çıkarmıştır? Artık biraz eleyelim değil mi? A. 2001. B. 2006. C. 2007. D. 1999. Buyurun kartları görebiliriz. A diyor, B diyor. A. Hi, ho, re, de, be, fa. Hanımlar beyler doğru cevap 2006 B. Ayıptır sizin şu an sinirlenmeniz. Evet. Gelirsiniz geri. Bence de ben de sizden çok umutluydum. Niye böyle oldu acaba? Nazar. Efendim 21. soru içinde yine ekranlara bakıyoruz. Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be. Sirkeli olur. Nah sana. Limonlu olur. Sirkeli. Limon. Hanımlar beyler Neşeli Günler filmi kaç günde çekilmiştir? A. 31. B. 26. C. 72. D. 108. Buyurun cevaplayabilirsiniz. Kartları görebilirim. B, C, B, 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 C, C, B, C, C, B, tamam. Hanımlar beyler doğru cevap 26 B. Harika gidiyoruz. Kim patladı? Siz gerçekten
Çok geçmiş olsun. Şom ağzımızı mı? Efendim devam ediyorum. 22. sorumuz. Gayet iyi gidiyorsunuz. Kimin birinci olacağı hala belli değil. Genelde böyle olmaz. 22. sorumuz şöyle. Kanaryalarıyla ünlü adamız, sanki bizim adamız. Kanarya Adaları ismi hangi hayvandan gelmektedir? A. Kanarya. B. Kuş. C. Kaplan. D. Köpek. Buyurun cevaplayabilirsiniz. Kanarya Adaları'nın adı nereden geliyor? Hazırsanız kartları görebiliriz. B diyor. Orası ne diyor? A diyor. B diyor, B diyor. D diyor, B diyor. D diyor, B diyor. Kızmazlar ne diyor? D diyor. C diyor. Hanımlar beyler doğru cevap o saçma şey. Köpek. D. Aynen ya. 23. soru. Noel Baba'nın atölyesinde SSK'lı kaç elf çalışmaktadır? SSK şaka. Kaç elf çalışmaktadır? A 5, B 6, C 7, D 8. Elf efendim. 5, 6, 7, 8. Efendim? Siz part time'ı tam saydığınız ve yarım saydığınız olarak iki cevap verin. İkisini de kabul edeceğim. 5, 6, 7, 8. Buyurun kartları görebiliriz. Hakan bunu saydın mı sen elinin ağzına? D diyor. C diyor, C diyor, 8 diyor, 7 diyor, C diyor, A diyor falan diyor filan diyor. C'ler, 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 C'ler. Hanımlar beyler doğru cevap B 6. Abi iki tanesini tekrar saymışsın. Ama olsun herkese benden Schweppes Mocktail. Efendim 24. soru. How I Met Your Mother dizisinde Ted, çok basit bu soru, Robin için hangi müzik enstrümanını çalmıştır? A. Fransız kornosu. B. Saksafon. C. Keman. D. Obua. Ne efendim? How I Met Your Mother'da Ted Robin için ne çaldı? Korno, saksafon, keman, obua. Buyurun kartları göreyim. A diyor, 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 A diyor. A dışında, A dışındakiler kaldırabilir mi? A'ları indirin. A dışındakiler çok iyi. Doğru cevap A olacaktı. Bu 4 gruba vermiyoruz. İndir Selimler, indirin. Aa. Efendim 25. sorumuz şöyle. Peladofobi nedir? Ya. A falan diyorsun. Peladofobi nedir? Peladofobi. Pelado. Evet abi. Peladofobi nedir? A. Kel insanlardan ya da kel olmaktan korkmak. B. Deniz anasından korkmak. C. Üçgen cisimlerden korkmak. D. Gemi yolculuğundan korkmak. Allah korusun. Buyurun kartları görebiliriz. A diyor, C diyor, A diyor, C diyor, A diyor, A diyor, C diyor, D diyor, C diyor, D diyor, A diyor. Hanımlar beyler doğru cevap A. Kel olmaktan ya da kel insanlardan korkmak. Pelado. Umarım salondaki keller bilmiştir. Aynen. Efendim 26. sorumuz. 26. sorumuzun sesi var mıydı Cansucuğum? Dinleyelim. Evet. Sorumuz şöyle. Zaten bahsi geçmiş. Bu soruyu sordum mu? Harbi mi? Ya. Bir okuyayım mı? Delikanlılar sizi. Efendim bu şarkıyı biliyorsunuz meşhur eden Mariah Carey. Peki bu şarkıyı yazan kim?
A. Frank Sinatra. B. Dean Martin. C. Mariah Carey. D. İrem Derici. Kıyak gibi kıyak bakın. Bir isim kesin yanlış. Bilin hangisi? Ne bir daha artık be. Kartları göreyim. B diyor, B diyor, C diyor, A diyor, B diyor, B diyor. Hanımlar beyler doğru cevap Mariah Carey. C. Herkese benden Schweppes muhteşem. Harikasınız. Allah yoklukla terbiye etmesin. 27. soru. Kaldı 3 soru. Acayip gruplar var. Acaba sonumuz ne olacak çok merak ediyorum. Bayağı iyi gidiyor gerçekten. Ortalamamız çok yüksek bugün. Bu kadar olmaz normalde. O yüzden kendinizi bir tur alkışlayabilirsiniz. Bayağı iyi bir ekibiz çünkü. 27. sorumuz şöyle. Dökülen saçlarından kendisine kazak yapan Çinli Xiang Dengxiang bu kazağını kaç yılda bitirmiştir? Evet, Allah şifa versin. O kadar haklısın ki. A 7, B 8, C 10, D 11. Evet, gerçekten. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Buyurun kartları görebiliriz. C, B, A, 8, B, A, C, C diyor ve kahkahalarla D, D, C, 8. Hanımlar beyler doğru cevap 11. D. Efendim 28. sorumuz şöyle. Türkülerde evlerin önü çok mühimdir. Türkülerde. Aşağıdakilerden yani şu sayacaklarımdan hangisi bir türküde geçmez? A. Evlerinin önü yonca. B. Evlerinin önü boyalı direk. C. Evlerinin önü Mersin. D. Evlerinin önü deniz. Buyurun kartları göreyim. D, 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 C. D, 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 C var, D var. Hanımlar beyler doğru cevap evlerinin önü deniz. D. Denizliler havada kalabilir. Efendim 29. soruya çok yaklaştık. J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter kitaplarına düşkün olan ve koşa koşa bu kitapları müzikal yapmak isteyen ancak bu isteği reddedilen ünlü pop yıldızı hangisidir? A. Madonna. B. Michael Jackson. C. Elton John. D. Britney Spears. Madonna, Michael Jackson, Elton John, Britney Spears. Buyurun kartları görebilirim. C, C, B, B, D. Hanımlar beyler doğru cevap Michael Jackson B. Evet, Elton John, hatta şöyle söyleyeyim. Sabahki hazırladığımız sorular içinde şıklarda Elton John zaten yoktu. Ben böyle göt olun diye yazdım. Yerine Justin Timberlake yazıyordu. Yıllarımı verdim be. Efendim 30. ve son sorumuz. Basit bir soru. Efendim ahtapotların kaç kolu kaç bacağı vardır? Gayet basit. A. 4 kol 4 bacak. B. 6 kol 2 bacak. C. 8 kol 0 bacak. D. 0 kol 8 bacak. Buyurun. A. 4 4. B. 6 2. C. 8 0. D. 0 8. Buyurun kartları görebilirim. B diyor, B diyor, B diyor, B 8 bacak diyor, D diyor, C diyor, D diyor, C diyor, C diyor, C. Hanımlar beyler doğru cevap 6 kol 2 bacak B. Kimler B demiş? Aa ne kadar az. Harika. Efendim zurnanın zırt dediği yerdeyiz şu an. Bakalım kimler kazandı, neler oldu? Efendim 3. olan gruba stüdyoda masadaki kişi sayısı kadar davetiye. Artı kaç kişiyse o kadar Schweppes kiti. 2. olana masadaki hesabın yarısı ve drama sahnesinde masadaki kişi sayısı kadar davetiye ve Schweppes kiti. 1. olana masanın hesabı yok ve büyük sahnedeki bir
bir etkinlikten davetiye. Masadaki kişi sayısı kadar. Bir de Schweppes kiti. Oha. Evet. Oy puanlara bak. Gerçekten iyi başlamış ama sonlara doğru sıçmış bir ekip olmuşuz. Efendim Saatvix başlıyorum. Saatvix 130 puan. Saltvix 160 puan. V 90 puan. Ayıp be. Oyun oynadık arkadaşımız o. Efendim Götü Güzel 140 puan. Lale 160 puan. Peynir Tabağı 140 puan. Nerede peynir tabağı? Arkada peynir tabağı. Sen 4 peynirsin ya. Grubunun adını unuttu ya. Bal Porsukları 120 puan. Parlayan Yıldızlar 90 puan. Strangers 160 puan. 160'lar yağıyor. İnşallah 160'ın üstüne çıkan puan olur. Yoksa boku yedik. Ne yiyeceğiz? 120 puan. 130 olsun be. He? 130. Ne yiyeceğiz? 130. Yazık be. Queasy 150 puan. Gerçekten beklemiyorduk ve Jetgiller dalga geçti fark ettiyseniz. Acaba onlar kaç puan aldı? Suni Sancı 120 puan. Teletabiler 130 puan. Medico Legal 120 puan. Red Plus 130 puan. Oralet Osman 110 puan. Uydururuz 100 puan. Kızmazlar AŞ 140 puan. Jetgiller 160 puan. Uykuluk 90 puan. Gecenin tadını sonlara doğru roketlemiş biri. Büyük roketlemiş hem de. Aynen söyleyeceğim. Efendim 2 bira 120 puan. Keep it happy 90 puan. İkinci yarı 3 tane soru bilmişsiniz. Ne yaptı? Öpüştünüz falan mı? Keşke bir daha başından mı söyleyeyim? Bilmiyorsanız öpüşün falan diyeyim bak. Efendim yüksek voltaj. 110 puan. Hanımefendi siz nasılsınız? Barıştırdınız mı? Barıştınız mı? Hay hadi geçmiş olsun. Adam ne kadar Sinan Miki çıktı ya. Selimgiller 80 puan. Helal olsun. 4 peynirli 160 puan. Roket takımı 130 puan. Temassız 130 puan. Bilmem. Kimdi ya bilmem? Ha evet en köşedesiniz. 160 puan. A3B2 150 puan. Atıştırmalık tabağı, bir tek onları söylemedim. Atıştırmalık tabağı 170 puan. Efendim şampiyonumuz atıştırmalık tabağı. Fakat boku yediğimiz bir yer var. Şöyle sevgili 160 puanlılar, soruyu soracağım, şıkları söyleyeceğim. Bakın bütün sizin dışınızdaki herkes size bakıyor olacak. Cevabı yazıp ilk kaldıran kazanır. Tamam mı? Tüm sevenlere geliyor. Osmanlı'da ilk beyaz gelinliği kim giymiştir? Esma Sultan, Naime Sultan, Hürrem Sultan, Saliha Sultan. Yaz kaldır. Burası kaldırdı. 2 burası, 3 orası, 4 orası, 5 burası. Ne cevap? C. Sizinki ne? Doğru cevap maalesef zaten B. İkinci olan grubumuz 4 peynir. Şimdi üçüncüyü bulacağız. En düşük siz misiniz? Kaçtı sizin? 80. Daha 80'den aşağı yok mu? Kesinlikle vereceğim bir şey.
Ama bir üçüncüyü belirleyelim ondan sonra. İkinci yedek sorumuz. Hazırsanız ortalama bir insan ortalama kaç kez güler? 11, 12, 13, 14. Günde. Lale kaldırdı önce. Dur bir cevaplara bakalım. Ne o? A diyor. B diyor. C diyor Lale. Siz ne diyorsunuz? C diyorsunuz. O da A diyor. Jetgiller mi önce kaldırdı, Lale mi? Berbatsınız ya. O ne demek ya? Vara mı gideceğiz anasını satayım? Gerçekten kim kaldırdı? Aynı anda mı kaldırdı? Siz nereden göreceksiniz oradan bu diyorsunuz ya? Hanımlar beyler çok özür diliyorum. Zaten tanıdık diye o zaman onlara vereceğim. Lale üçüncü oluyor. 3, 2 ve 1. 80'den daha aşağı puanı olan var mı? Hocam hesabı ödedim ya. Zaten onu vermeyeceğim hediye diye. Biz de sana hediye getirmiştik Allah'tan. Ya. Allah'tan başında vermemiştiniz. Vallahi rüşvet verdiler diyecekler. Onursal üyelik rozetimi takıyorum. Sonuncumuzu alkışlıyoruz. Daha kötüsü olmadı. Bu grubun sonunculuğunda emeği büyük. Bildiğimiz kadarıyla. Merhaba Özlem Hanım, nasılsınız? Bok gibi. Biz de öyle olduğunuzu umuyorduk gerçekten. Daha önce bir bilgi yarışmasına katılmış mıydınız? Hayır. Zaten bu da bilgi yarışması sayılmaz. Bunu da saymayın. Tamam, peki. Alayım. Çok Şiveps'in size bir tane bu yılbaşı kiti armağanı var. Teşekkür ederim. Bence hoşunuza gider. Şıktır da zaten. Teşekkür ederim. Mikrofonu alayım. Ayakları... Yok almayın. İyi ki tanıdık, iyi ki Çok geldin. sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz sonuncumuzu. Laleler alkışlarınızla geliyor. Kızıl topraktan geldiği için biraz uzak oluyor. Nerede beyefendi? Yol verin. Hoş geldiniz. Merhabalar. İsminiz neydi? Unuttuk tabii. Burak Bey, siz danışman mıydınız siz de? Yazılımcıyım. Ha, siz ya arka sıra danışmandı. Siz oyun şeyinde olanlar mıydınız? Yok. Onlar hemen önümüzdekiler. Ben nasıl ezberleyeyim 90 kişiyi ya zaten. Daha önce bir bilgi yarışmasına katılmış Yok, mıydınız? katılmadım. İlk. Evet. Ay hayırlı olsun. Bundan sonra hep katılırsınız inşallah. Temsilen bir tane, 3 tane de stüdyo davetiniz var. Başka bir şeyiniz var. Ha, hesabınız var. O girdi. Kusura bakmayın. Alkışlıyoruz laleleri. Görüşürüz. 4 peynirlilerden birini alayım böyle. Hanımefendiyi alkışlıyoruz efendim. Buyurun. İsminiz neydi? Unuttum ben. Elif. Elif Hanım. Kokuyor muyum? Niye o kadar gittiniz? Yok. Ayağıma da bastınız. Heyecanlandım. Elif Hanım'a ağzıma sıçmadan hediyesini vereyim diye düşünüyorum. Efendim bu temsilen diğer 3 tane daha gelecek bundan. Hemen drama sahnesinden 4... Teşekkür ediyorum. Uzak durmaya çalışıyorum. Tekme atarsınız falan diye endişeliyim. Elif Hanım'ı alkışlıyoruz. 4 peynirlileri tebrik ediyoruz. Masanızın yarısı da, hesabının yarısı da. Ve atıştırmalık tabağından birinizi alıyorum. Hanımefendi geliyor. Buyursunlar. Alkışlıyoruz birincimizi. Buyurun. İsminiz neydi? Çok özür dilerim. Aslı ben. Temsilen yine bir tane veriyoruz ama beyefendiye de gelecek bir tane. Hemen büyük sahneden ben şey yapmayın. Tamam. Daha önce siz katılmış mıydınız bilgi yarışmasına? Yok, hayır, katılmadık. Katılmadınız. Biz zirvede bırakırız herhalde ya. Yok yine gelin. Yine çok iyi yaptık şimdi. Masanızın hesabı yok. Aynen lütfen. Evet, bir dakika daha fazla verin. Ayaklarınıza sağlık. Alkışlıyoruz onları. Yine görüşürüz umarım. Hanımlar beyler, yarışmanın sonuna geldik. Ayaklarınıza sağlık. Harika bir gece oldu. Bence çok eğlencelisiniz. Umarım tekrar bir araya geliriz. Tekrar görüşünceye kadar iyi geceler.